sabah saatleri. Takvimler 11 Eylül 2001'i gösteriyor. Amerika uyanıyor. New York'ta gökyüzü açık. Güneş ışığı cam cephelere vuruyor. Manhattan'da insanlar işe yetişmeye çalışıyor. Metro çıkışlarından dışarı taşıyorlar. Ellerde kahve bardakları. Dünya ticaret merkezi. 2 dev kule. Çelik ve camdan gökyüzüne yükselen bir güç. Şehrin kalbi gibi duruyorlar. Kimse durup bakmıyor. Çünkü bu görüntü her gün orada. Sonsuzmuş gibi görünüyor. Ama zaman ilerliyor. Dakikalar sessizce akıp gidiyor. Ve kimse bilmiyor ki. Aynı saat. Boston. Sabah rutini devam ediyor. Hızlı vedalar. Aceleci adımlar. Biliyor musun, uçakta dondurma var. Bazıları bir iş toplantısına uçar. Bazıları ailesine kavuşacaktır. Diğerleri için ise bu sadece başka bir uçuştur. Kimse bir şeyden şüphelenmiyor. Kimse bunun son vedası olduğunu bilmiyor. Bu tekil, rastgele bir saldırı değil. Tekerlekler pistten ayrılıyor. Şehir aşağıda küçülüyor. Ve şimdi... Sizin için bir şey var mı efendim? Sadece bir su lütfen. Kalkıştan kısa bir süre sonra olur. Sakinlikte sessiz bir kırılma. Kabin ekibi, lütfen beklemede kalın. Önce sesleri değişir. Korku kelimelerin arasına sızar. Efendim, koltuğunuza dönmeniz gerekiyor. Durun! Kokpite giremezsiniz. Sonra ani bir hücum. Kapılar zorlanır, bıçaklar belirir. Kontrol dakikalar içinde ele geçirilir. Yolcular sessiz, kapana kısılmış. Bu uçuşlar rastgele seçilmedi. Yakıtları için seçildiler. Sadece bir kaza değil, bir plan. Patlamaya bekleyen bir bomba. Bu uçaklar sıradan hedeflere gitmiyor. Hepsi özellikle seçilmiş. Uzun menzilli, büyük yakıt depolu Boeing 757 ve 767 modelleri. Çünkü bu bir çarpma değil, bu bir patlama planı. İlk uçak sabah 8.46'da New York semalarında alçalıyor. Ve bir anda Kuzey Kule'ye giriyor. Çarpma anı 1 saniyeden kısa sürüyor ama etkisi yüzyıllar sürecek. Ateş topu gökyüzünü yarıyor. Canlı yayında milyonlarca insan bunun bir kaza olduğunu sanıyor. Spikerler kelimeleri seçemiyor. Duman yükseliyor. Ama bu sadece başlangıç. Ve dünya bir an içinde bunun bir kaza olmadığını anlayacak. Bu bir saldırı. Bir pilot hatası mı? Bu nasıl olabilir böyle bir günde? Tek bir bulut bile yok. Feci bir arıza. Mekanik. Öyle olmalı. Hayır. Bu olamaz. 17 dakika sonra ikinci uçak geliyor. Bu kez hiçbir şey tesadüf değil. Bu kez herkes izliyor. Güney Kule'ye çarpan uçak tüm şüpheleri bitiriyor. Artık bu bir saldırı. Artık bu bir mesaj. Amerika'nın kalbine atılmış bir imza. İkiz Kuleler neden seçildi? Çünkü burası sadece bir bina değil. Burası paranın, ticaretin, küresel gücün sembolü. Dünyanın her ülkesinden şirketlerin bulunduğu ekonominin sinir merkezlerinden biri. Vurulduğunda sadece beton yıkılmayacak. Güven duygusu da yıkılacak. Bu! Bu kasıtlı bir saldırıydı. Dakikalarda üçüncü bir uçak. Yeni hedefi New York değildi, Washington'dı. Ulusun kalbi. Efendim, yetkisiz bir sapma var. American, 77 sefer sayılı uçuş. Sinyal gitti. Rotası nedir Teğmen?
Vektör 070 efendim. Arlington üzerinde hızla alçalıyor. Doğrudan bize doğru geliyor. Hızlıydı. Kararlıydı. Geri dönüşü yoktu. Orduya doğrudan bir saldırı. Tanrım. Bu imkansız. Mesaj artık netti. Bu bir terör eylemi değildi. Bu bir savaş ilanı ediyordu. Pentagon'u vurdular. Bu bir kaza değil. Koordineli bir saldırı. Bir şeyler yapmalıyız. Bugün ölmeyeceğiz. Jack. Kadere boyun eğmek değil. Karşı koymak için. Kısa cümleler. Net bakışlar. Uçak dengesini kaybetti. Hedefine ulaşamayacaktı. Korku bugünü kazanmadı. İnsan iradesi son sözü söyledi. New York, ta kuleler hala yanıyor. İçeride binlerce insan mahsur. Merdivenlerden aşağı inenler, yukarı çıkan itfaiyecilerle karşılaşıyor. Asansörler çalışmıyor. Duman nefes aldırmıyor. Camlardan sarkan insanlar var. Bazıları atlıyor. Kameralar kaydediyor ama insanlık o an bakmaya bile dayanamıyor. Ve sonra çöküş. Önce Güney Kule. Dakikalar içinde yere doğru akıyor. Ardından Kuzey Kule. Toz bulutu Manhattan sokaklarını yutuyor. Güneş kayboluyor. Şehir kararıyor. Binlerce insan sokaklarda koşuyor. Ayakkabılar, çantalar, kağıtlar havada uçuşuyor. Amerika'nın en güçlü şehri dizlerinin üzerine çöküyor. Peki bunu kim yaptı? Bu bir devrin çöküşüydü. Bu saldırının arkasında El-Kaide var. Lideri Usame Bin Laden. Ama planın mimarı başka biri. Halid Şeyh Muhammed. Yıllar boyunca bu saldırıyı hayal etmiş, tasarlamış, defalarca denemiş bir isim. Hedefler tesadüf değil. Zamanlama tesadüf değil. Uçaklar tesadüf değil. Amaç, mümkün olan en büyük şoku yaratmak. Öldürülmesi gereken tek bir kişi yoktu. Hedef bir insan değildi. Hedef bir fikirdi. Amerika'nın dokunulmaz olduğu fikri. Bu saldırıyla verilmek istenen mesaj şuydu: hiçbir güç güvende değil. Emir Afganistan'dan geldi. Eğitim kamplarından, gizli toplantılardan, sessiz yeminlerden. Ve o gün 3000'e yakın insan hayatını kaybetti. Ama etkisi bununla sınırlı kalmadı. Savaşlar başladı, ülkeler işgal edildi. Güvenlik yasaları değişti. Havalimanları, şehirler, hayatlar eskisi gibi olmadı. 11 Eylül sadece bir tarih değil, bir dönüm noktası. Ve hala cevaplanmamış sorular var. Hala konuşulan gölgeler, hala kapanmayan yaralar. Bu bir saldırıydı. Ama aynı zamanda modern dünyanın kırılma anıydı.